Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz muhteşem güzellikteki oval motif modellerini çalışacağız. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel. Benim gerçekten 6 aydır sürekli beğenip ama bir türlü sizlerle paylaşamadığım bir model. Pinterest'te sürekli karşıma çıkıyor. Ama bir türlü kısmet olmadı. Kısmet bugüneymiş. Bir günde şu kadarını ördüm arkadaşlar. Çok hızlı ilerleyen bir model değil ama çok şık bir model. Bu modelle neler yapabiliriz derseniz, bu modelle çok güzel kırlentler, TV battaniyeleri, koltuk şalları yapabilirsiniz. Normal battaniye de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve aslında elimde renkleri olsaydı şal ipiyle yapmayı düşünüyordum. Şal yapmayı düşünüyordum arkadaşlar bu modelden. Ama elimde fazla şal ipi olmadığı için Alize'nin Süperlana ipiyle ördüm. Bununla da çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenir. Çeşit çeşit örüp Instagram hesabımdan bana fotoğraflarını gönderirsiniz. Hemen şöyle tığ numaramı göstermek istiyorum. İplerimi söylemiştim zaten. Alize'nin Süperlana iplerini kullandım. Ve tığ olaraksa 1.75 milimlik tığ kullandım. Benim birazcık sert oldu. Küçük tığ kullandığım için daha salaş, daha yumuşak olmasını istiyorsanız 2.50 milim ya da 3 milimlik tığ kullanabilirsiniz. Şöyle tersini de göstermek istiyorum. Gayet şık arkadaşlar, gerçekten böyle çok hoşuma giden modeller olunca biraz heyecanlanıyorum konuşurken. Konuşmada hata yaparsam ne olur, kusura bakmayın. Hemen şöyle başka hatırlatmam gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Zaten birazdan hepsini tek tek izleyeceksiniz ama yine de bir ön konuşma yapmak istedim. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Yapımına geçmeden önce yine minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup abone ol butonunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz ve bana büyük bir destek vermiş olursunuz diyorum ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, hemen zincir çekerek motifimi yapmaya başlıyorum. Öncelikle bir düğüm attım. Daha sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İlk çektiğim zincire tığımla battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Şöyle minicik bir halkam oluştu. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve halkamın içine toplamda 12 tane ikili trabzan yapıyorum. İkinciyi yaptım. Üçüncü, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane ikili trabzanım yaptım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum ve kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. İlk sıramı bu şekilde bitirmiş oldum. Burada 4 zincirim var. 1, 2, 3, 4. Hemen önümdeki trabzan tepesine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir ve hemen önümdeki trabzan tepesine ikili trabzan. Aralara birer zincir çekerek ikili trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir ve hemen önümdeki trabzan tepesine ikili trabzan. Toplamda trabzan sayım 12 tane olacak. Evet. 12 tane ikili trabzanımı yaptım. Aralara birer zincir çekerek şöyle şapka gibi
durmasına hiç aldırış etmeyin. Bu birazdan düzelecek. Bir zincir çektim ve ilk çektiğim zincirin şöyle tam tepe noktasına değil de sayalım. 1, 2, 3.'ye battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Ve diğer rengime geçiyorum. Şöyle olduğunda bazı arkadaşlar acaba yapamadık mı diyecek ama göreceksiniz ki birazdan düzelecek. Hemen ipime bir düğüm atıyorum ve herhangi bir şöyle boşluğa batacağım. Sık iğne ile sabitliyorum ve burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle arkada da şu ipimi yürüteceğim. Tekrar aynı yere battım. İkili trabzan yaptım. Şimdi burada bakın ilk sıradaki trabzanın tepesine batacağım. Şu şekilde. İlmeği uzatıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başını doladım ve önümdeki boşluğa batıp 2 tane ikili trabzan. Daha sonra yine bakın. Tam aşağıdaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi uzatıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Boşluğa battım. 2 tane ikili trabzan. Ve hemen şu trabzanın altındaki trabzanın tepesine batıp ilmeği uzatıyorum. Bakın modelimiz şu şekilde ortaya çıkıyor zaten. Aralarda hiç zincirim yok. Hemen önümdeki boşluğa geçtim. 2 tane ikili trabzan. Daha sonra hemen bakın şu trabzanın altındaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi uzattım. İkili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın son kutucuğuma battım. 2 tane ikili trabzan. Son trabzanımın hemen şöyle altına battım. İlmeği uzattım. İkili trabzan. Burada hiç zincirimiz yoktu. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Evet. Hemen şöyle krem ipime geçiyorum. İpime bir düğüm attım. Herhangi bir trabzanın arkadan beline dolayacağım. Şöyle öncelikle tığıma bir ilmek aldım. Bakın şu şekilde. Daha sonra şöyle herhangi bir trabzanın beline doladım. 3 ilmeği aynı anda çektim. Tığımın başını dolayarak tekli trabzan yapıyorum. Şöyle ikili trabzanların beline dolayarak yapıyorum tekli trabzanı. Bakın 3 ilmeği aynı anda topladım. Tığın başını doluyorum ve önümdeki ikili trabzanın beline doladım ve 3 ilmeği aynı anda kapattım. İkili trabzanın bakın beline şu şekilde şöyle gösteriyorum. Tüm trabzanların bellerine tek tek doluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tek tek tüm trabzanları beline dolayıp tekli trabzan yapıyorum. Tekli trabzan neydi? 3 ilmeği aynı anda topluyorduk. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet. Son ikili trabzanımın beline de doluyorum. Tığımı şu şekilde tekli trabzanımı yapıyorum ve ilk yaptığım tekli trabzanın tepesine battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Şöyle hemen modeli göstermek istiyorum. Modelimiz şu şekilde. Şimdi köşelerimizi yapacağız.
Bu model öyle olduğu için sadece 2 köşemiz olacak. İlk köşenin yarısından başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Şöyle tam alıyor mu ekran? Evet. Tığın başına 2 kez doluyorum. Ve aynı yere battım. Burayı dikkatli izlemeniz lazım. Kafanız karışmaması için ben de biraz yavaş yapmaya çalışacağım. 2 ilmek kapatarak üçlü trabzan yaptım. Aynı yere. Tığın başını bir kez doladım. Ve hemen yanındaki boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen önümdeki boşluğa bir tane tekli trabzan, yani hepsini birlikte topladım. Şimdi önümdeki toplam 12 tane sık iğne yapacağız ama 12 tane sık iğnenin 5 tanesini çift batacağız. Diğer kalan 7 taneye de tek batacağız. İlk trabzanın tepesine batıyorum. 2 tane yapıyorum. Yan yana 2 tane tek yapıyorum. Ve dördüncüye yine çift yapıyorum. 5. 6. tek, 7. çift, 8, 9, 9. da çift, 10 tek, 11 tek, 12. çift. Şu şekilde. Eğer yine hızlı olduğumu düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilirsiniz. Toplamda 12 tane trabzan tepesine batmış olduk. Burada tığın başını doladım. Önümdeki tekli trabzan tepesine batıp tekli trabzan yaptım. Daha sonra önümdeki boşluğa 2 tane ikili trabzan. Burada tığın başına 2 kez doluyorum. Önümdeki boşluğa şöyle net miyiz? Evet. Üçlü trabzan yapıyorum. 2 tane üçlü trabzan yaptım aynı boşluğa. Araya 2 zincir. Tığın başına 2 kez doluyorum ve önümdeki trabzan tepesine 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi yarıyı bitirmiş olduk. Şimdi diğer yarıya geldim. Hemen önümdeki boşluğa 2 tane ikili trabzan. Önümdeki boşluğa geldim. Bir tane tekli trabzan. Daha sonra önümdeki 12 tane trabzan tepesine ise yine 5 tane çift batarak 7 tane de tek batarak sık iğne yapacağım. İlk trabzan tepeme 2 tane. İkinci tek, üçüncü tek, dördüncü trabzan tepesine çift batıyorum. Yani aynı trabzan tepesine 2 tane sık iğne yapıyorum. 5 tek, 6 tek, 7.'ye 2 kez sık iğne yapıyorum. 8 tek, 9.'ya çift batıyorum. 10 tek, 11 tek, 12.'ye çift, yani aynı trabzan tepesine 2 kez batıyorum. Daha sonra önümdeki boşluğa tekli trabzan yapıyorum. Daha sonra hemen önümdeki boşluğa 2 tane ikili trabzan. Burada başladığımızda yarım bir köşe yapmıştık. Köşemi tamamlamak için tığımın başını 2 kez doluyorum ve önümdeki boşluğa batıp üçlü trabzan yapıyorum. Aynı yere batarak
2 tane. Araya 2 zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum ve kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Motifimi yaptım arkadaşlar. Motifim bitti. Şöyle daha önceden de ben 2 tane daha örmüştüm. Bütün motiflerinizi bu şekilde yapıyorsunuz. Daha sonra da birleştirmede ana renginizle birleştiriyorsunuz. Ben hemen birleştirmeyi de şöyle göstermek istiyorum. Ne yapacağınıza bağlı, battaniye yapacaksınız veya kırlent yapacaksınız. Ona bağlı tüm motiflerinizi bitirin. Birleştirmeyi ondan sonra yapın. Hemen birleştirme için ayırdığım rengi alıyorum. İpime bir düğüm attım. Şöyle ekrana tekrar bakayım. Net miyiz diye, sanırım net. Evet. Bakın tam şöyle ilk köşeye battım. Kapattım. Hemen önümdeki trabzana batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Tek tek trabzan tepelerine batarak kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Şu ilmeği çok sıkmayalım çünkü kasma yapar. Birazcık bol tutuyorum bunu ve tüm ilmekleri atlamadan tek tek batıp şu şekilde diğer uca gelene kadar kaydırma yapıyorum. Bu şekilde diğer uca gelene kadar kaydırmamızı yapalım. Şu şekilde. Son trabzanıma da kaydırmamı yaptım. İkinci köşeme geldim. Kaydırmamı yapıyorum. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Hemen şöyle birleştirmemi burada yapıyorum. Bakın önümde hemen köşeye batıyorum ve kaydırmayla birleştiriyorum. Daha sonra yine tek tek batarak kaydırma yapıyorum. Tüm trabzan tepelerini şu şekilde. İlmeğimi çok sıkıştırmıyorum. Kasma yaşamamak için. Bu şekilde yine diğer uca gelesiye kadar devam edelim. Evet, burada yine sıra sonuma geldim. Köşeye battım. Kaydırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Ve diğer motifimi alıyorum. Yine onun ilk köşesinden battım. Kaydırma yaptım. Ve üçüncüyü de bu şekilde birleştirmiş oldum. Ve yine tek tek tüm trabzan tepelerine batarak kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Ve yine diğer köşeye gelene kadar bu şekilde kaydırmamızı yapmaya devam edelim. Evet. Sık iğnemin sonuna geldim. Köşeye batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Tekrar köşenin içine battım. Bir kaydırma daha yaptım. Daha sonra buradan devam edeceğim kaydırma yapmaya. Çerçeve gibi tüm etrafını dönüyoruz. Yine diğer köşeye gelene kadar kaydırmamı yapmaya devam edeceğim. Şu şekilde. Evet, bakın yine köşeme gelmek üzereyim. Pardon. Evet, burada tekrar köşenin içine battım. Kaydırmamı yaptım. Şimdi 5 tane zincirim var. İlkine battım. Yine kaydırma yapıyorum tek tek. 5 tane zincire batıp 5 tane kaydırma yapıyorum. Evet. Daha sonra köşemin içine battım. Yine bir kaydırmamı yaptım. Daha sonra yine bakın geldim.
trabzan tepelerime de kaydırmamı yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bakın şöyle de göstermek istiyorum. Burada yaptığımız işlemi yine buradan geliyoruz. Yine şuralara da önem gösterelim. Hep önlerini çevirelim. Bu şekilde devam edip şu uca kadar örelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Son trabzan tepesine de kaydırmamı yapıyorum. Köşemin içine battım. Kaydırma yaptım. Ve ilk yaptığım şöyle şurada bir sık iğne yapmıştık. Onun arasından geçiyorum ve kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim. İpinizi burada kesmeyebilirsiniz. Ama şu arkadaki ilmeklerden çalışacağımız için düzgün bir geçiş olsun diye ben kesiyorum. Siz kesmeye de bilirsiniz. Tekrar ipimi, aynı renk ipime bir düğüm attım. Ve bakın şöyle köşeden başlıyorum. Battığım nokta arkadaki krem ipe, yani şurada çektiğimiz 2 zincire batıyorum. 1 2 zincir çektim, hatta 3 çekelim. Tığın başını doladım ve aynı yere 2 tane ikili trabzan yaptım. 3 tane ikili trabzanımız olmuş oldu. Buranın köşesinin yarısını yapmış olduk. Şimdi şöyle net zannedersem, bakın arkaya batıyorum. Hiç şu kaydırmalara batmıyorum. İlk önümdeki trabzan tepesine battım. 2 ilmek aldım. İkisi tığımda. Başını doladım tığımın. Hemen önümdeki boş trabzan tepesine battım. 2 ilmek aldım. Daha sonra 3 ilmeği aynı anda kapattım. Tekrar aynı şekilde yan yana 2 tane trabzan tepesine de aynısını yapıyoruz. Evet. 2 tane buradan eksiltmiş olduk. Şimdi burada hiç ilmek atlamadan yan yana 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 7.'ye çift batıyorum. Yani aynı trabzan tepesine 2 tane ikili trabzan yaptım. Hemen önümdekine batıyorum. Yan yana 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1. Hemen önümdekine battım. 2. Hemen önümdekine batıyorum. 3. Hemen önümdekine batıyorum. 4. Hemen önümdekine batıyorum. 5. 6.'ya çift batıyorum. Yani 6. trabzan tepesine 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada yine 6 tane ikili trabzan yapacağım yan yana. 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın yan yana 4 tane trabzan tepem kaldı. Tekrar ilk trabzana batıyorum. Hemen önümdeki 2 ilmek çekiyorum. İkisi tığımda. Hemen önümdeki trabzan tepesine battım. 2 ilmek çektim. Daha sonra 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Yine bu 2 ilmeği de aynısını yapacağız. İlkine battım. 2 ilmek çektim. Gerisi tığımda. Hemen son trabzan tepesine batıyorum. 2 ilmek çektim. Daha sonra tüm ilmekleri kapattım. Gördüğünüz gibi çok hoş bir geçiş sağlamış olduk. Burada 5 tane kaydırmam vardı. 5 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Battım. 1 2
3 4 ve 5 ve yine geçişim aynı. Şunda ne yaptıysak burada da aynısını yapacağım. İlk trabzan tepeme batıyorum ve şöyle ikisine batarak 3 ilmeği aynı anda kapattım. Yine yan yana aynı işlemi yapacağım. Evet, bakın bu şekilde olacak. Burayı da zaten az önce yaptığımız gibi 6 tane ikili trabzan, 2 oldu, 3 4 5 ve 6. 7.'yi 2 kez ikili trabzan yapıyorum. Şöyle tam arkasına batarak. Burada 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 6.'ya çift batıyorum. Daha sonra 6 tane yan yana ikili trabzan. 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın 4 tane kaldı. 4'üne de aynı işlemi yapacağım. Baştaki gibi. Şöyle 2 tane eksilteceğim yani. Son 2 trabzanın tepesine de batıyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Ve 5 tane şöyle göstermek istiyorum bir de. Bakın bu şekilde diğer tarafına aynı işlemi yapıp köşeye gelelim. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Yine 4 tane kaldığında trabzan tepelerim yine aynı işlemi yapıyorum. Yani eksiltmemi yapıyorum burada. Kapattım. Bakın köşeye geldim ama arkadan alıyorum. Şu 2 zincire batıyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3. Burada 1-2 zincir çekebilirsiniz. Ben bir tane çekiyorum. Tekrar aynı yere batırıyorum ve 3 tane ikili trabzan yaparak köşemi yapmış oluyorum buraya. Ve şurada ne yaptıysak diğer tarafta da aynı işlemleri yapıyoruz. Hemen ilkini göstermek istiyorum. Bakın ilk trabzanın tepesine batıyorum burada. İlk trabzanımın tepesi şurada. Evet. Ve yine eksiltmemi yapıyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Ve 6 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. 7.'yi çift batacağız. Daha sonra 5 tek, 1 çift, daha sonra 6 tane ve 2 tane eksiltmemizi yapacağız. Yani burada ne yaptıysak burada da aynı şekilde ilerleyeceğiz ve sıra sonuna kadar devam edelim. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Çünkü şurayla şurası aynı.
Sadece köşeyi göstermek istedim. Sıra sonuna kadar aynı adımlarla devam edelim. Şöyle şurayı da göstermek istedim. Belki burada şaşırırsınız diye. Bakın buradaki işlemimi bitirdim. Şuraya geldim. Burada yine 5 tane, şöyle ters olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bakın bu şekilde olacak. Burayı atlamak istemedim. Evet, burada yine aynı işlemi yapıyorum. İlk trabzanın tepesine batarak ilk olarak eksiltme ile başlıyorum. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, burada sıramın sonuna geldim. Yarım bir köşe yapmıştık. Yine aynı yere batırarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve köşemi tamamlamış oluyorum. Burada 1 veya 2 zincir çekebiliriz. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Şöyle bir sıra motif sıramızı bitirmiş oluyoruz. Ve bunun gibi istediğiniz kadar örebilirsiniz. Tek şeritler halinde örüp daha sonra da birleştiriyoruz. Şöyle kamerayı uzaklaştırdım daha rahat görmek amaçlı. Daha önceden ben şöyle örüp birleştirmiştim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bu modelde arkadaşlar 3 tane bir sıraya ördüm. 2 yani bir fazla bir eksik olacak sıra aynı şekilde denk gelebilmesi için. Atıyorum 10 sıra yaptınız. İkinci sıra 9 sıra olacak. Hemen sonraki sıra 10 sıra, bir sonraki sıra 9 sıra şeklinde ilerleyecek. Bakın en son şöyle 2 tane yapmıştım. Şimdi 3 tane yaptık. 3 taneyi dikerek daha doğrusu tığ ile birleştireceğiz. Ama sizler dikerek de birleştirebilirsiniz eğer tığ ile birleştirmek istemiyorsanız. Ben görüş açısı daha net olsun diye açık renk bir iple birleştirdim. Sizler ana rengiyle yani şu renkle şu sırada kullandığınız renkle birleştirme yapabilirsiniz. Evet, ben hemen yine kameramı yakınlaştırıp şöyle birleştirme işlemine geçmek istiyorum. Evet, ipime yine bir düğüm atıyorum. Şöyle. Daha sonra hep üçlülerde sayıyoruz arkadaşlar. Yani bir fazla olanla başlıyoruz. Benimki üçlü diye üçlü diyorum ama bir fazla olandan başlıyoruz saymaya. Bakın şöyle 3 bu tarafta 3 bu tarafta var. Bu taraftan sayıyorum. 1, 2, 3. Şu tekli aslında ama ben onları yine çift olarak sayıyorum. Kafanız karışmaması için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17'den battım. Diğerinin de şöyle bakın. Burada bir zincirim var zaten. Birinci değil, ikinciden batıyorum. Şöyle ilk başlangıcı şu şekilde yapıyorum ben. Evet. Bu şekilde. Daha sonra zaten kendiliğinden sadece sizin dikkat etmeniz gereken nokta karşı karşıya gelenleri kaçırmamak. Bakın bir bunun telinden alıyorum. Bir karşıdan alıyorum. Şöyle netleştik mi? Evet. Sık iğne yapıyorum. Bir buradan, bir de karşıdan sık iğne. Başka hiçbir işlemimiz yok.
Bu şekilde sadece ilmekleri kaçırmazsanız bir kayma veya yamuk bir görüntü olmayacaktır arkadaşlar. Bu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Bakın şöyle de göstereyim. Tek telini alıyorum. Diğerinin de tek telini alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu kadar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Başka bir işlemi yok. Çok da videoyu da uzatmaya gerek yok. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Çok keyifli bir model arkadaşlar. Model büyüdükçe ve güzelliği ortaya çıktıkça siz de inanılmaz keyif alacaksınız eminim. Ben yani şu anda bir günde ördüm diyebilirim. Şu komple gördüklerinizi ve gerçekten büyüdükçe çok keyif aldım. Herhalde tamamlayacağım. Şöyle bir TV şalı falan yapmayı düşünüyorum. TV battaniyesi miydi o? Koltuk şalı, TV battaniyesi, istediğiniz her şey olur. Çok da güzel olur. Bakın. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şu şekilde. Bakın tam şurası tam ortaya gelecek. Şunun şurası tam buraya gelecek. Zaten takip ettiğinizde tam ortalara gelecektir. Bu da aynı şekilde buradan 17 tane artması gerekiyor. Evet. Bu şekilde ben sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Burada 17 taneden fazla kaldı ama siz o ayarlamayı yapabilirsiniz kendinizce. Şöyle sıramın sonuna geldim. Şimdi çerçeve yapacağız. Çerçeveyi normal sık iğne şeklinde yapacağım. Şöyle tek tek batıyorum. Ve tüm çerçeveyi devam ettiriyorum. Bu şekilde. Şöyle köşeye gelene kadar devam edeceğim. Köşeyi göstereyim. Zaten devamını kendiniz yaparsınız. Tek tek batıyorum ve sık iğnelerimi yapıyorum. Evet, şöyle iplerimi de arada yutuyorum. Bakın tek zincirlik bölüme geldim. Bir sık iğne, bir zincir. Tekrar aynı yere batırıp bir sık iğne yapıyorum. Burada dönmeyi sağlamış oluyorum. Ve yine aynı şekilde tüm, bakın şöyle göstermek istiyorum. Bakın devamı gibi oluyor. Komple şuraları, bakın buraları daha da daraltabilirim ben. Şöyle geçerken şu şekilde tüm çerçeveyi sık iğne ile devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben çerçevemi bitirmek üzereyim. Hemen şurayı da sizle tekrar paylaşmak istedim. Burayı göstermedim. Burayı da geçmek istemiyorum. Bakın oralara geldiğimizde Liloş'un tüyler gene burada. Neyse. Evet. Şöyle şu çizgiye gelene kadar yine sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra burada bakın çizgiye battım. Kaydırma yöntemiyle oraya geçtim. Daha sonra şuraya bir tane yapıyorum. Köşenin içine battım. Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne daha. Daha sonra yine bir tane batıyorum. Ve karşıya geçiyorum. Zaten burada gördüğünüz gibi bitti. Bir zincir ve hemen şöyle göstermek istiyorum. Şahane bir şey ortaya çıktı arkadaşlar. Şu anda küçük, bunu bir battaniye olarak hayal ederseniz muhteşem olacaktır. Kenarlarına istediğiniz işlemeleri rahatlıkla yapabilirsiniz.
Şöyle hemen şunu keselim. Sıramızın sonuna geldik. Şöyle ipimi de saklayarak göstermek istiyorum. Şöyle ipimi iyice saklamak istiyorum ki çözülmesin. Evet. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Buna birazcık karşıdan buhar tutup şöyle elinizle düzelttiğinizde daha da düzgün duracaktır. Şöyle muhteşem. Çok güzel. Evet. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videomuzun sonuna geldik. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir diyorum ve bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.